Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere balon gibi kabaran, susamlı, nefis bir pişi tarifi vermek istiyorum. Özellikle hafta sonu kahvaltıları için tercih edebileceğiniz nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütümüzü alalım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim. Üzerine 1 adet yumurtanın tamamını ekledim. 1 çay kaşığı dolusu da tuz ekliyorum. Bir spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra üzerine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Mayasız bir hamur hazırlayacağız ama inanın balon gibi çok güzel bir şekilde kabaracak. Şimdi üzerine ununu ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim büyük su bardaklarından. Üzerine bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. İlk aşamada elinizi vurmanıza hiç gerek yok. Böyle bir spatula veya kaşıkla karıştırabilirsiniz. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık elinizle yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci su bardağı ekliyorum. Dediğim gibi toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Mutlaka unu yavaş yavaş ekleyelim. Çok fazla sert bir hamur yoğurmayacağız çünkü. Evet, hamur ağırlaşmaya başladı. Artık içindeki spatulayı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kalan yarım su bardağından biraz fazla unu da yanıma aldım. Ve azar azar ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Hamurumu 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika üzerine temiz bir bez kapatıp dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa hemen şekil verip pişirebilirsiniz. Tezgahıma biraz un serpiyorum ve hamurumu ortadan ikiye olacak şekilde bölüyorum öncelikle. Bölmüş olduğum her bir hamuru bir rulo haline getiriyorum. Ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 8 tane beze yapacağız. Dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben bu şekilde 8 adet beze yaptım. Ve yuvarlayıp hemen bunu bir kenara alacağım. Evet, şimdi çok az sütüm ve susamım var. Kavrulmamış susam. Şimdi bezelerimin üzerine böyle hafif düzleştirdikten sonra bir fırça yardımıyla üzerine biraz süt sürüyorum. Daha sonra susamın içerisine batırıp elimle güzelce üzerine bastırıyorum ki susam tam içerisine yapışsın. Altına biraz un serptikten sonra elimle biraz açıyorum. Sonrasında bir merdane veya oklava yardımıyla çok hafif büyüteceğiz. Çok fazla büyümesine gerek yok. Yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde, böyle küçük tatlı tabakları büyüklüğünde açmanız yeterli. Sonrasında bir rulet yardımıyla artı şeklinde keselim ve böyle üçgen hamurlar elde edelim. Sütü sürerken çok fazla aşırı sürmeyelim. Aksi takdirde elinize çok yapışacaktır. Kavrulmamış susamın içerisine batırıyorum sütlü kısmı. Ve bu şekilde susam üzerine çok güzel bir şekilde yapışacaktır. Altına mutlaka un serpelim, yoksa tezgaha yapışıyor. Üzerine elimizle hafif bastırdıktan sonra şöyle döndürerek merdane yardımıyla çok hafif büyütüyoruz. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi bir rulet veya bir bıçak yardımıyla artı şeklinde kesip böyle küçük üçgenler oluşturacağız. Gördüğünüz gibi batırmış olduğumuz susamlar üzerine çok güzel bir şekilde yapıştı. Artık pişirme kısmına geçebilirim. Uygun bir tavanın içerisine bolca sıvı yağ aldım ve tamamen ısınmasını bekledim. Tamamen ısındıktan sonra hazırlamış olduğum bu üçgen hamurlarımı tavamın içerisine bırakıyorum ve orta ateşe aldım. Çok yüksek ateşte olursa
birden fazla kızarıyor. Evet, birazdan göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde kabarıyor ve inanılmaz güzel, lezzetli bir pişi oluyor. İlk önce susamlı kısmı üste gelecek şekilde mutlaka tavaya koyalım. Öyle çok daha güzel bir şekilde dağılıyor hamurun bütün kısmına. Evet, alt kısımları kızardı. Hemen diğer taraflarını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi altın sarısı renginde inanılmaz güzel bir şekilde kızarmış. İsterseniz sizler farklı şekil verebilirsiniz. Yuvarlak bir aparatla kesebilirsiniz. Hamurun tamamını açarak. Ama böyle porsiyonluk olarak açtığınız zaman çok daha güzel oluyor ve susam eşit bir şekilde dağılıyor. Evet, iki tarafı da çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen servis tabağıma alacağım. Ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Oldukça bereketli. 5-6 kişiye rahatlıkla yetiyor. Evet, aynı şekilde hamurlarımı kızartıyorum. Mutlaka bol kızgın yağ olması gerekiyor. Bu şekilde daha güzel kabaracaktır. Evet, gördüğünüz gibi pufidik pufidik çok güzel kabardı ve susam inanılmaz lezzet katıyor arkadaşlar. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bu şekildeki denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben ilk defa denedim ama gerçekten lezzetine bayıldım. Artık bundan sonra genelde böyle yapmayı düşünüyorum. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Evet, susamlı nefis pişilerim hazır. Şöyle hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. İçi boş, pufidik pufidik harika olmuşlar. İsterseniz içerisine açarak domates, peynir, salatalık koyup böyle sandviç ekmek tarzında afiyetle tüketebilirsiniz. Her şekilde muhteşem oluyor arkadaşlar. Umarım tarifimi buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji bırakırsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlarım arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videom da sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.